Hepimiz o bağlandığımız, defalarca izlesek de sıkılmadığımız efsaneleşmiş Kore dizilerini çok seviyoruz. Orası kesin. Ama bazen de şöyle kimsenin konuşmadığı, keşfedilmeyi bekleyen yepyeni hikayelerin peşine düşmek istemez misiniz? İşte tam bu yüzden bugün popüler listelerin gölgesinde kalmış ama izlediğinizde ben bu dehşet diziyi neden daha önce duymadım diyeceğiniz tam 12 gizli cevheri gün yüzüne çıkarıyoruz. İçinde ters köşe gizemler, kalbinizi eritecek gizli aşklar ve soluksuz izleyeceğiniz öyle senaryolar var ki muhtemelen bu listedeki çoğu diziyi daha önce hiçbir yerde duymadınız. Hazırsanız arkaya yaslanın. Yeni favori dizinizi seçmeye gidiyoruz. The Package. Fransa'da bir rehber eşliğinde paket tura katılan birbirinden tamamen alakasız insanların hikayesini izliyoruz. Bu dizinin en muhteşem özelliği size kendinizi o tur otobüsündeki yolculardan biri gibi hissettirmesi. Herkesin arkasında bıraktığı gizemli bir geçmişi, bir yarası var ve şehirler değiştikçe bu insanların birbirine nasıl bağlandığını, nasıl şifa olduğunu görüyorsunuz. İzlerken hem Paris sokaklarında hem Mont Saint-Michel'de harika bir görsel şölen yaşıyorsunuz. Hem de insan ilişkilerinin o en saf, en samimi haline şahit oluyorsunuz. Eğer ruhunuzu dinlendirecek, içinizi ısıtacak ve bittiğinde sanki o insanlarla gerçekten dost olmuşsunuz hissi verecek naif bir yolculuk hikayesi arıyorsanız bu gizli kalmış güzelliğe mutlaka şans vermelisiniz. One Day Off. Cumartesi günleri sadece tek bir günlüğüne şehirden kaçıp kendine nefes alacak alanlar yaratan bir kadının sakin yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bu dizinin en büyüleyici tarafı hayatın o koşuşturmacası ve stresi arasında izleyiciye adeta bir terapi gibi gelmesi. Karakterimiz yürüyüşler yapıyor, lezzetli yemekler tadıyor, gittiği yerlerde hiç tanımadığı insanlarla ayaküstü sohbetler ediyor ve aslında hayatın küçük anlarda gizli olduğunu fark ediyor. İzlerken ekran başında ruhunuzun dinlendiğini, omuzunuzdaki yüklerin hafiflediğini hissedeceksiniz. Karmaşık olay örgülerinden, bitmek bilmeyen entrikalardan çok uzak, sadece yürümek ve keşfetmek üzerine kurulu minimalist bir başyapıt. Hafta sonu battaniyenin altına girip kahvenizi yudumlarken içinizi huzurla dolduracak o nadide yapımlardan biri. Would you like a cup of coffee? Bir kahve dükkanında işe başlayan genç bir adamın kahve yapmanın inceliklerini öğrenirken aslında hayata dair ne kadar çok şey keşfettiğini izliyoruz. Bu yapımın en özel yanı izleyiciyi yormayan, aksine sıcacık bir kış çayı veya taze demlenmiş bir kahve gibi içinizi ısıtan o naif atmosferi. Her bölümde dükkana uğrayan farklı insanların hayat hikayelerine, küçük dertlerine ve o dertlerin bir fincan kahve eşliğinde nasıl çözüldüğüne şahit oluyoruz. Büyük dramlar veya abartılı oyunculuklar yerine insan ilişkilerinin en saf ve en samimi halini önünüze seriyor. İzlerken fonda çalan sakin müzikler ve kahve kokusunu neredeyse burnunuza getiren o görseller ruhunuzu dinlendirmek için birebir. Children of Nobody. Kendi halinde düzenli bir hayatı olan bir kadının gizemli bir kaza sonrası arkasında şiir kıtaları bırakan tuhaf olayların peşine düşmesini anlatıyor. Bu dizinin en çarpıcı ve onu diğer suç dramalarından ayıran özelliği izleyiciye bir sonraki saniyede ne olacağını asla tahmin edemediği psikolojik yönü inanılmaz güçlü bir bulmacanın içine çekmesi. Hikaye ilerledikçe her bir ipucu zihninizi adeta bir örümcek ağı gibi sarıyor ve kendinizi karanlık ama bir o kadar da adalet duygusunu sorgulatan derin bir gerilimin ortasında buluyorsunuz. Dramatik yapısı o kadar iyi kurulmuş ki ekran başından bir an bile ayrılamadan soluk soluğa bölümleri deviriyorsunuz. Eğer izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamayacağınız, zihninizi sonuna kadar zorlayacak ve ters köşeleriyle sizi şaşkına çevirecek nitelikli bir polisiye arıyorsanız bu gizli kalmış şahesere kesinlikle şans vermelisiniz. Missing the Other Side. Kayıp insanların ruhlarının toplandığı dış dünyadan tamamen izole gizemli bir köyü ve bu köydeki çaresiz ruhları görebilen birkaç kişinin adalet arayışını izliyoruz. Bu dizinin benzersiz özelliği klasik fantastik hikayelerin aksine gerilim ile muazzam bir duygusallığı harika bir dengede sunması. İzlerken bir yandan sevdiklerine veda edemeden giden insanların yarım kalmış hikayelerine üzülüyor, diğer yandan arkalarındaki sır perdelerini aralamaya çalışırken kendinizi ters köşelerle dolu bir serüvende buluyorsunuz. Korku ögelerinden tamamen uzak, insanı derinden yakalayan çok farklı bir yas ve vefa duygusu işlenmiş. Her bölümü ayrı bir merak unsuru taşırken finalinde gözlerinizi dolduracak kadar içten ve samimi bir atmosfer vaat ediyor. Alışılmışın dışında hem kalbinize dokunacak hem de temposuyla sizi sürükleyecek özgün bir yapım arıyorsanız listenizin en üst sırasına eklemelisiniz.
365 Repeat the Year. Hayatlarında büyük pişmanlıklar yaşayan 10 kişilik bir grubun geçmişi değiştirmek adına tam bir yıl geriye gitme fırsatı yakalamasını ve ardından gelişen tekinsiz olayları anlatıyor. Bu yapımın en muazzam ve insanı ekrana çivileyen özelliği zaman yolculuğu temasını bir hayatta kalma oyununa dönüştürmesi. Karakterler tam her şeyi yoluna koyduklarını düşündükleri anda grup üyeleri tek tek gizemli şekillerde hayatını kaybetmeye başlıyor ve hikaye bir anda kusursuz bir zeka küpüne dönüşüyor. Her bölüm sonu öyle büyük bir ters köşeyle bitiyor ki bir sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışırken zihninizin sınırlarını zorluyorsunuz. Tempoyu bir saniye bile düşürmeyen, izleyiciyi sürekli tetikte tutan ve mantık hatalarına yer vermeyen dahiyane bir kurgusu var. Şüphe duygusunu iliklerinize kadar hissettirecek, ritmi aşırı yüksek ve izlerken nefesinizi kesecek bir dizi arıyorsanız bu dizi tam aradığınız gizli hazine. Life on Mars. Şimdi hikayemiz bizi alıyor ve günümüzdeki modern bir suç soruşturmasının tam ortasından teknolojik hiçbir imkanın olmadığı 1988 yılına fırlatıyor. Bu dizinin en büyük alameti farikası geçmişe giden bir polisin o dönemin absürt ve eski usul ve tamamen kas gücüne dayalı sorgu yöntemlerine ayak uydurmaya çalışırken yaşadığı o muazzam kültür şoku. Bir yanda çözülmesi gereken çok ciddi bir gizem var, diğer yanda ise 80'lerin o retro ve samimi hafif komik atmosferi. İzlerken sürekli olarak acaba tüm bunlar bir rüya mı yoksa gerçekten zaman yolculuğu mu ikileminin yarattığı o tatlı gerilimi içinizde hissediyorsunuz. Dönemin müzikleri ve görselleri ve o eski sokakların samimiyeti o kadar güzel aktarılmış ki kendinizi bir anda o dönemin mahalle karakolunda çay içiyormuş gibi buluyorsunuz. Hem 80'ler nostaljisi yaşamak hem de aşırı zekice kurgulanmış bir suç dramasının tadını çıkarmak isteyenler için kelimenin tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Watcher. Gelelim listemizin en kemik, en sert ve izleyiciye ahlaki sınırları sorgulatan yapımına. Bu dizi geçmişte yaşanan trajik bir olay nedeniyle hayatları darmadağın olmuş 3 farklı ismin emniyet içerisindeki yolsuzlukları ve kirli ilişkileri açığa çıkarmak için kurulan özel bir iç denetim ekibinde bir araya gelmesini konu alıyor. Yapımın en dikkat çekici ve insanı ekrana bağlayan tarafı iyi ile kötünün arasındaki çizginin tamamen silinmiş olması. Klasik polisiyelerdeki gibi kahramanlar suçlulara karşı mantığı yok. Burada herkesin gizli bir ajandası var ve en güvendiğiniz kişinin bile her an arkasından başka bir iş çıkabiliyor. Akıl oyunlarının, psikolojik savaşların ve kurum içi hesaplaşmaların tavan yaptığı son derece gri ve gerçekçi bir atmosferi var. İzlerken sürekli tetikte olacağınız, adalet kavramını baştan aşağı düşündürecek, temposu hiç düşmeyen ciddi bir polisiye arıyorsanız aradığınız kan kesinlikle bu. Train. Bu dizinin en büyük gücü ve izleyiciyi şoka eden tarafı aynı karakterlerin iki farklı evrende ne kadar taban tabana zıt hayatlar yaşayabileceğini muazzam bir psikolojik derinlikle göstermesi. Bir tarafta tamamen çökmüş ve suçluluk duygusuyla kavrulan bir dünya varken diğer tarafta bambaşka seçimlerin yapıldığı soğuk bir gerçeklik akıyor. Olaylar öyle hızlı gelişiyor ve iki dünya arasındaki geçişler o kadar kusursuz bağlanıyor ki ekran başında ipuçlarını takip ederken adeta bir labirentin içinde kayboluyorsunuz. Tempo bir saniye bile durmuyor, aksine her bölümde gizem katlanarak büyüyor. Klasik paralel evren temalarını bir kenara bırakın. Bu yapım işin içine çok sert bir adalet arayışı ve saf bir fedakarlık duygusu ekliyor. İzlerken ters köşe olmaktan yorulacağınız, kurgusu saat gibi tıkır tıkır işleyen iddialı bir bilim kurgu polisiye karışımı arıyorsanız bu trene kesinlikle binmelisiniz. The King of Peace. Sırada izlerken kelimenin tam anlamıyla tüylerinizi diken diken edecek psikolojik sınırı çok yüksek bir intikam hikayesi var. Bu yapımın en sarsıcı yönü 20 yıl önce okul sıralarında yaşanan korkunç akran zorbalığının küllerinden doğan gizemli bir seri cinayet zincirini anlatması. Hikaye geçmişin o karanlık travmaları ile günümüzün polis soruşturmasını öyle nefes kesici bir şekilde harmanlıyor ki ekrana bakarken nefesinizi tuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Olay sadece bir suçluyu yakalamak değil, toplumun görmezden geldiği o can yakıcı gerçekleri, insan psikolojisinin nasıl canavarlaşıp kırıldığını tüm çıplaklığıyla yüzünüze vuruyor. Her bölümü adeta tokat gibi inen, adalet ve intikam arasındaki o ince çizgiyi paramparça eden bir kurgusu var. Awaken. Hikayemiz günümüzde işlenen bir takım gizemli cinayetlerin aslında 28 yıl önce bir köyde yaşanan ve üstü kapatılan korkunç olaylarla olan bağlantısının keşfedilmesiyle başlıyor. Bu dizinin en büyük olayı klasik bir suç dosyası gibi başlayıp işin içine insan zihninin sınırlarını zorlayan bilim kurgu ögelerini ve karanlık sırları dahil etmesi. Kimin suçlu, kimin masum olduğunu asla çözemediğiniz, her ipucunun sizi bambaşka bir çıkmaza sürüklediği muazzam bir kurgusu var. Olaylar çözüldükçe tempo öyle bir
katlanıyor ki kendinizi ekrana yaklaşmış teoriler üretirken buluyorsunuz. Sürpriz sonları seven, ters köşe olmaktan keyif alan ve arkasında derin bir felsefe barındıran zekice yazılmış aksiyon gizem dizisi arayanlar için tam bir başyapıt niteliğinde. Live. Şimdi radarı öyle havalı dedektiflik hikayelerinden biraz uzaklaştırıp hayatın tam da merkezine, sokaktaki en alt kademe devriye polislerinin gerçek dünyasına çeviriyoruz. Bu dizinin en can alıcı ve izleyicinin kalbine dokunan tarafı olayları hiçbir şekilde romantize etmeden tüm çıplaklığı ve zorluğuyla önümüze sermesi. Karşımızda süper kahramanlar yok. Sadece faturalarını ödemeye çalışan, amirlerinden fırça yiyen ve sokaktaki küçük kavgaları ayırırken canı çıkan ve günün sonunda sadece insanca yaşamak isteyen gencecik polis adayları var. İzlerken o üniformanın arkasındaki ağır psikolojik yükü ve adaleti sağlamaya çalışırken yaşanan çaresizlikleri adeta kendi içinizde hissediyorsunuz. Eğer klişe aksiyon sahnelerinden sıkıldıysanız ve size insanı, emeği ve hayat mücadelesini buram buram hissettirecek samimi bir dram arıyorsanız bu yapım tam olarak da nokta atışı olacak. İşte popüler listelerin arkasında kalmış, izlediğinizde size zamanı unutturacak tam 12 harika Kore dizisi. Umarım bu listeden kendinize yepyeni ve muhteşem bir favori dizi bulabilmişsinizdir. Eğer paylaştığım bu gizli cevherleri beğendiyseniz bunun gibi daha fazla özel içeriğin gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun altındaki hype butonuna tıklayarak içeriği çok daha fazla dizi severe ulaştırmama destek olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda bu listeden hangilerini gözünüze kestirdiğinizi bizimle paylaşın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.